Biz bugün otopark görevlilerine diyoruz? Değnekçi tabiri ta buradan geliyor. Gördünüz mü? Yakın plan da alalım bunları. Şöyle gözüksün. Değnekçileri gösterin. Bab-ı Hümayun yazısını görelim. Gördünüz mü? Bab-ı Hümayun diye yazıyor. Hazır mıyız? Giriyoruz içeri. Haydi buyurun. Şimdi arkamızda bir tane kapı görüyorsunuz. Muhteşem bir kapı. Bu kapının adı Bab-ı Hümayun. Topkapı Sarayı'nı gezerken 3 tane önemli kapı bizi karşılayacak. Bu kapılar Arapçada büyük kapılara bab denir. İngilizce'de gate diyoruz ya. Aynı onun gibi. Bab-ı Hümayun, Bab-ı Selam, Bab-ı Saade. Birinci kapıdan girdiğimizde bizi birinci avlu karşılar. İkinci kapı Bab-ı Selam'dan girdiğimiz zaman ikinci avlu karşılar. Üçüncü kapı Bab-ı Saade'den girdiğimiz zaman da bizi üçüncü bir avlu karşılar. Normalde Topkapı Sarayı 2 avlulu bir saraydır. Şu kapıdan sonra girdiğimiz yer aslında bir avlu değil, bir ön bahçedir. Fatih 2 avlu bir saray yaptırıyor. Birun ve Enderun avlusu. 2 avlu. Tabii 2 avlulu bu saraya bir de bahçe ihdas ediliyor. Bahçenin de etrafı Sur-u Sultani Fatih döneminin saray duvarlarıyla çevrilince, o duvarlar hangi duvarlar? Bu duvarlar işte. Şu duvarlarla çevrilince oluyor otomatikman orası bir iç bahçe, ön bahçe ya da birinci avlu. Bazı kaynaklarda öyle geçiyor. İşte biz şimdi şu gördüğünüz Bab-ı Hümayun'dan Topkapı Sarayı'nın buyurun birinci avlusuna, ön bahçesine hep beraber bir giriş yapmış oluyoruz. Bu kapıyı şu an tabii çok uzun anlatmayacağım çünkü bu kapı saatlerce konuşulacak bir içeriğe sahip. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı bir kapı ve Fatih döneminin hattatı Ali Efendi'nin hatları var burada ve kapının üzerinde gördüğünüz bu müsenna yazı Kur'an ayetlerinde Hicr suresinin ayetleri, cennet ayetleri. Huzur ve selametle girin içeriye. İçerisi bir esenlik ortamıdır. Sedirlerde oturun, hasbihal edin diye devam eden bir ayet. Aynı ayet sağlı solu aynı yazılmış. Sağda Es-Sultanı Zilullahi fil arz yazıyor. Devamı da Ye'fi küllü mazlum. Yani sultan mazlumların üzerinde Allah'ın gölgesidir. Bursa'da Ulu Cami'nin mihrabının sol tarafında da yazılı. Bu dikdörtgen kitabe Fatih Sultan Mehmet'in Bab-ı Selam İnşa kitabesi. Fatih burada resmen Kanuni'nin Fransa kralı François'a gönderdiği mektubun içeriğine benzer bir şekilde kendisini övüyor. Devletinin büyüklüğünü, hükümranlığının yüceliğini, ben ki karaların ve denizlerin hakimi, fethin babası, mazlumların üzerine Allah'ın gölgesi anlatıyor. Mübarek bir Ramazan ayında bu kapıyı yaptırdım diye de bu alt satırda geçiyor. Kilit taşındaki Tuğra 2. Mahmud'a ait. Demek ki Bab-ı Hümayun'u en son 2. Mahmud tamir ettirmiş. Ve kapının kenarında 2. Mahmud'un mahlası olan Adli mahlasını da görmekteyiz. Peki 1. avluda bizi neler bekliyor? Hadi buyurun geçelim. Kapının iki kenarında 2 tane askerimiz bekliyor. Bu çok güzel bir manzara. Tarihten bu yana 5,5 asırdır bu kapıda bizim askerlerimiz bekliyor. Allah başka ülkelerin askerlerini görmeyi bize nasip etmesin. Buradan geçelim. Kapıdan içeri girdik. Bab-ı Hümayun'dan içeri girdik. Şu an girdik. Topkapı Sarayı'nın 1. avlusundayız. Daha doğrusu ön bahçedeyiz. Sur-u Sultani bakın böyle ilerliyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde nereye kadar gidiyor? Sarayburnu'nun ucuna kadar gidiyor. Öbür tarafta aynı Sur-u Sultani buradan Marmara Denizi'ne. Yani buradan Haliç'e doğru gidiyor. Buradan Marmara Denizi'ne doğru gidiyor. Ve bu şekilde Sarayburnu'nun uç kısmını kilitliyor. Çeviriyor. Çünkü bu duvarın içi boydan boya devletin ve dünyanın 400 sene boyunca yönetildiği yer. İşte bu çok heyecan verici. Ve bu saray Avrupa saraylarına hiçbir zaman benzemez. Bu bambaşka bir eser. Çok özel bir yapı. Biz de şimdi sizinle beraber herkesin gelmesini bekliyoruz. Hepinizi bu tarafa alabilir miyim? Şu tarafa. Ben sırtımı kapıya doğru vereyim. Ne demiştik? 1. avluda neler var? Neler görüyoruz? Onları konuşacağız. Şu an biz sarayın ön bahçesine girdik.
Kimse kaldı mı bizden? Kalmadı. Herkes geldi. Çok iyi. Şimdi bakın. Arkada şu an sarayın içindeyiz. Bahçesindeyiz. Ve kapının Bab-ı Hümayun'un sarayın ön bahçesine bakan yüzünü görmekteyiz. Az önce Kur'an'dan ayetlerin yazıldığı bir kapı dışa bakıyordu. Kapının adı Hümayun. Hümayun merasim demek. Merasim gösteri. Yani saraya ait, halkın da katıldığı çok önemli birçok merasim burada yapılırdı. Mesela bunlardan biri neydi? Bunlardan biri savaşa gidecek ordunun, özellikle kurmayların uğurlanma töreniydi. Ordunun yetkilileri, uzmanları gelirlerdi. Bu ön bahçeden Bab-ı Selam, sarayın orta kapısından divan avlusuna geçerlerdi. Divan avlusunun Enderun'la bağlandığı yerde Bab-ı Saade vardı, sarayın 3. kapısı. Bab-ı Saade'nin önünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı şerifinin dikili olduğu bir makam mevkii vardır. Oraya dikilir sancak. Ordunun kurmayları orada sancağı selamlarlardı. Selamladıktan sonra geri dönülür bu yoldan. O yol hangi yol? Hemen şöyle bakalım. Şu yol. Koca bir ordu buradan bu şekilde yürüyerek gelir. Adım adım buradan bu kapıdan içeri, bu kapıdan artık dışarı çıkarlardı. Kapıdan dışarı çıkarken bu gördüğünüz ayet-i kerime okunurdu. Ne yazıyor altta kocaman? Nasrun minallahi ve fethin garib ve beşiril müminine ya Muhammed. Fetih sana müesser olacaktır ey Muhammed. Unutmayın, Topkapı Sarayı'nda hiçbir yazı, ayet, hadis, kelamı kibar, güzel söz hiçbir yere rastgele yazılmış değildir. Bu yazı buraya boşuna yazılmadı. Ordu sefere çıkarken Efendimiz Aleyhisselam'ın sancağını selamlamışlar. Sancağı şerif önde, ordu buradan çıkıyor. Bu ayet okunuyor. Burada Allah-u Teala'nın bir müjdesi var. Kime? Efendimiz Aleyhisselam'a. Artı Efendimizin yolundan gidenlere. Siz şimdi sefere çıkıyorsunuz, Osmanlı ordusu. Sefere çıkarken yağmaya, talana, onun bunun namusuna göz dikmeye mi gidiyorsunuz? Hayır. Siz Allah'ın adını, mübarek dini, Efendimizin mübarek ismini yaymaya gidiyorsunuz. Eğer niyetiniz halis ve temizse o zaman fetih size müyesser olacaktır. Allah'ın müjdesi. Ayetle burada askere, orduya hatırlatılıyor. Yani bu yazı niye kapının dışına değil içine yazılmış? İşte bundan dolayı. Mesajı çıkanlar alsın diye. Bitmedi. Bu gördüğünüz kapının üzerinde zamanında, yani geçen asra kadar ikinci bir kat daha vardı. Maalesef o kat sonradan yıkıldı, günümüze ulaşmadı. O katın şöyle bir ehemmiyeti var. Osmanlı ordusu sefere giderken az önce ne yapmıştı? Efendimiz Aleyhisselam'ın sancağını selamlamıştı. Selamlandıktan sonra o mübarek sancakta bu şekilde ukap, Peygamberimizin sancağı. Hayber Kalesi'nin fethinde Hazreti Ali'nin dalgalandırdığı sancak. Mu'te destanı yazılırken Zeyd bin Harise Hazretleri'nin, Abdullah bin Reva Hazretleri'nin, Halid bin Velid Hazretleri'nin dalgalandırdığı sancak. Biliyorsunuz Cafer-i Sadık'ın dalgalandırdığı sancak. Üçü şehit oldular. Ve Halid bin Velid Hazretleri eliyle Medine'ye getirildi. O sancak bu tepeye konuluyordu. Ordu seferden dönene kadar sancak burada bekletiliyordu. Sanki Efendimiz Aleyhisselam yıl 632 azatlı bir kölesi vardı Peygamberimizin, hatırlıyor musunuz? Neydi? Azatlı bir kölesi. Zeyd bin Harise Hazretleri. O Mu'te'de şehit düşmüştü. Onun oğlu vardı Usame bin Zeyd. Usame bin Zeyd'i Roma İmparatorluğu üzerine sefere göndermişti. Ve hasta yatağından kalkıp orduyu Medine çıkışına kadar uğurlamıştı. Yani Peygamberimizin o uğurlama sahnesinin Topkapı Sarayı'nın bu kapısının önünde resmen canlandırıldığını görüyoruz biz burada. Sancak tepede bekletiliyor, ordu seferden dönene kadar. İndirilmiyor, saraya götürülmüyor, burada bekletiliyor. Ordu seferden döndüğünde sancak indiriliyor ve ordunun kurmaylarıyla beraber sancak tekrar Bab-ı Saade'nin önüne götürülüyor. Bir daha selamlanıyor, sancak yerine ondan sonra konuluyor. Sefer sırasında sancak kapının üzerine bekletiliyor. Peki Bab-ı Hümayun'un üzerindeki o günümüzde ulaşmayan kat nasıl bir kattı? Kendi gözlerimize görelim mi? Görebiliriz. Sanat tarihiyle bu mümkün. Buyurun. Önce şöyle görelim. Kaldırmışlar mı ya levhayı? Bunun üzerindeydi. Ters mi çevrilmiş yoksa? Evet, burada. Şöyle alalım. Gördüğünüz gibi sadece rehberlik yapmıyorum. Aynı zamanda bu tarz işlerde elimden geliyor yani. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle koyalım. Heh. Buradaydı bu da. Bu herhalde rüzgardan düşmüş.
Rüzgardan düşmüş bu. Şimdi şuradan göstereyim. Çok severim böyle resimlerle anlatmaya, var ya, bayılırım. Evet, alay meydanı, şu gördüğümüz meydan. Şimdi bakın, şu an biz şu gördüğünüz kapının önünde miyiz, içinde miyiz? İçindeyiz, girdik içeri. Bab-ı Hümayun ve içeri girdik. Bakın ne yazıyor üzerinde? Bab-ı Hümayun yazıyor. Kapının önünde kapı ağaları bekliyorlar. Ellerinde değneklerle. Değnek bir insana vurmak için değildir. Değnek o kişinin görevli olduğunu bizim anlamamızı sağlar. Elinde asayı gördünüz. Nereden bu vazifeli? Bir şey soracaksanız ona sorarsınız. Ya da o size şunu yap bunu yapma dediğinde arkadaşım sen kimsin demezsiniz. Çünkü elinde değneği vardır. O vazifelidir. Ellerine değnek olur. Biz bugün otopark görevlilerine diyoruz? Değnekçi tabiri ta buradan geliyor. Gördünüz mü? Yakın plan da alalım bunları. Şöyle gözüksün. Değnekçileri gösterin. Bab-ı Hümayun yazısını görelim. Gördünüz mü? Bab-ı Hümayun diye yazıyor. Kapının ikinci bir katı var demiştim. İşte o gördüğümüz ikinci kat, bu kat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı şerifi işte bu gördüğümüz üst katta muhafaza edildi asırlar boyunca. Ama sadece ordu seferdeyken. Seferden döndüğünde indirildi. Tekrar asli yerine Mukaddes Emanetler Dairesi'ne götürüldü.